Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere tel tel ayrılan, tadına hayran kalacağınız bir kete tarifim var. Çörek de diyebiliriz. Bunun için öncelikle bir su bardağı ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı kuru maya, bir yemek kaşığı şeker ekledim. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz tabii ki. Köpürmesini bekledim bir 10 dakika kadar. Bu şekilde köpürdükten sonra yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Suyunuz ılık olursa bu sonuca ulaşırsınız. Soğuk veya sıcak olursa bu şekilde köpürmez mayanız. Hızlı bir şekilde aktive olsun diye mayayı bu şekilde mayalandırıyorum önceden. Aynı bardak ile bir su bardağı süt ekledim. 2 yumurtanın akını kullandım. 1 çay bardağı sıvı yağ kullandım. 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Buğday veya mısır nişastası veya patates nişastası hangisini kullanırsanız kullanın. 1 yemek kaşığı da tuz ekliyorum ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 milimlikte, çay bardağı ölçümü de 125 milimlikte. Unu da normal standart kahve fincanları ile ekledim. İlk fincan unumu döktüm. İkinci bardağı döküyorum. İkinci fincanı şöyle bir karıştırıyorum tahta kaşık yardımı ile. Üçüncü fincanı döktüm. Üçüncü fincandan sonra baktım hamurum toparlandı artık. Bu esnada kaşıktan kurtarıp el ile yoğurmaya devam edebilirsiniz. Ben şimdi makineme alacağım. Dördüncü fincanı da ekliyorum. Kullanmış olduğum mikseri çok saran oluyor bazı videolarda. KitchenAid Artisan kullanıyorum, memnunum. Çiğ köftemi, hamurumu bu makinede yoğurabiliyorum. Dördüncü fincan unu da döktükten sonra artı 2 yemek kaşığı daha un koyuyorum. Şöyle bir 4-5 dakika kadar daha yoğurup hamurumu tezgaha alacağım. Hamurunuzu güzelce yoğurun bir 5 dakika kadar mutlaka. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Yoğurmaya devam ediyorum ben. Şimdi 200 gram tereyağını eriteceğim. Tartımın pili bitmiş, açık kalmış, unutmuşum yoksa yeni takmıştım. Göz kararı koydum. Yaklaşık bir 4 yemek kaşığı kadar. Ama sizler hazır paket alırsanız orada gramajı çok belli oluyor zaten. 200 gram tereyağını eritmeye bıraktım. Hamurum da yoğruldu. Bu arada bir gün önceden tereyağını eritip buzdolabına kaldırıp altındaki suyu döküp o yağın özünü kullanırsanız doymuş yağ mı deniyor? Hayır, doymuş yağ denmiyordu. Sade yağ oluyor. O şekilde yaparsanız bunu çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Ama ben aynı gün yaptığım için tabii ki öyle yapamadım. Tereyağını o şekilde kullanırsanız kurabiyeleriniz de çok daha güzel olur. Bu tarz tarifler de çok güzel olur. Şimdi şöyle bir elimin sıcaklığı ile de yoğuruyorum tekrar. Yoğurmuş olduğum kabın içerisine koyacağım. Streç ile üzerine örteceğim ve yarım saat dinlendireceğim. O sırada biraz mayalanmış olacak. Mutlaka yarım saat dinlendirmelisiniz. Dilerseniz bu esnada unlu iç hazırlayabilirsiniz. Tereyağı eritip sıvı yağ katıp kete için özel bir iç hazırlayabilirsiniz. Tereyağım eridi, bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Yarım saat sonucunda hamurum da dinlenmiş oldu. Hamurumu tezgaha alıyorum ve 9 eşit parçaya bölmeye çalışıyorum. Ben keteyi içsiz bir şekilde yapacağım. İşte bu kete değil vesaire demeyin. İçsiz keteler de var. Erzurum'da özellikle çok yapılıyor. Çok ilgi gören, denenme rekoru kuran Erzurumlu Ayşe ablanın Erzurum ketesi de içsizdi. Onlar da Erzurum'a özel peynirle beraber o şekilde keteyi sade yemeyi seviyorlarmış. Ben de bu sefer içsiz yaptım ama içli yapmak istiyorsanız şimdi biz katları açtığımızda tereyağı sürdüğümüzde o hazırlamış olduğunuz içi de böyle içerisine yayabilirsiniz, yani olabilir. Göstereceğim, onu da anlatacağım.
Ama bu şekilde, yani daha işte zaten bir sürü tereyağı kullanıyoruz. Bir de o yağlı, un helvasını, un kavurmasını koyarsak, helva demeyeyim, un kavurmasını koyarsak daha böyle bol kalorili olacak. Zaten un ve nişastayla açtığımız için böyle güzel bir kıvamı, tadı, lezzeti oluyor. Üzerini streçliyorum. Bir 5-10 dakika dinlendirseniz iyi olur ama dinlenmeden de açabilirsiniz. Ben şimdi dinlendirmeden açacağım. Açmak için 2 bardak nişastaya 1 bardak un karışımı yapın, hazırlayın. Bu şekilde açacağız. Bu çok fazla geliyor. Yani eğer nişastanız azsa ekstradan almanıza gerek yok. Eee 1 bardak una yarım bardak un şeklinde de önce bir karıştırıp deneyebilirsiniz. Eksik olursa tekrardan bir karışım yaparsınız. Şimdi tezgahıma bolca unlu nişastalı karışımı aldım ve hamurumu açmaya başladım. Bu ketede hamur açmasını bilen hanımlar yapabilir, hanımlar, beyler. İncecik açmanız gerekiyor. Kalın açarsanız poğaça gibi olur. Böyle tel tel ayrılıyor, dışı çıtır çıtır. Eee, öyle bir eee, kete bu. Maraş çöreğine, ketesine de çok benziyor. Hızlandırdım burada siz sıkılmayın diye. İlk hamur olduğu halde çok çok güzel açıldı. Hamurun sonlarına doğru hamur elinizde akıyor. Çok daha güzel açılıyor zaten. Çünkü dinlenen hamur her zaman çok daha güzel açılır. İncecik açtım. Tezgahta açtım, masamda yağlayacağım. Veyahut da masanızda açıp tezgaha alabilirsiniz. Bakın incecik çok güzel açtık. Şimdi hazırlamış olduğumuz tereyağını fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde süreceğiz. İkinci yufkamı açıyorum. Üçüncü yufkamı yerleştiriyorum. Dördüncü yufkamı yerleştiriyorum. Beşinci yufkamı koydum. Yine aynı şekilde yağlıyorum. Altıncı yufkam. Yedinci yufkam. Sekizinci yufkam. Dokuzuncu yufkam ve bu son yufkaydı. Son yufkamı da güzelce yağlıyorum. Şimdi şu şekilde çok dar olmayacak şekilde sarıyorum. Evet, çok güzel
Bu şekilde sardık. Bıçak yardımıyla veya hamur kesme spatulası ile 2-3 parmak kalınlığında kesin. Toplamda benim 14 adet oldu. Yufkalarımı güzel büyükçe açabilmiştim. Yani yufkalarınızın yani açtığınız büyüklüğe göre de keteniz çıkacaktır. Ben büyükçe açtığım için 14 tane çıktı. Daha küçük açarsanız daha az çıkar veya daha büyük açarsanız daha da çok çıkar. Bu şekilde 14 adet ketemiz oldu. Şimdi kesmiş olduğumuz keteleri bu şekilde uçlarını kapatıp elimizle bastırıyoruz ve kenara alıyoruz. Tepsiye yerleştirdiğimizde de üzerinden şöyle bir geçeceğiz. Çok lezzetli bir tarif. Umarım denersiniz. Ben bunu zahmetli olduğu için şimdi yaptım. Bir tepsisini buzluğa kaldırdım. Çünkü misafir geldiği zaman böyle zahmetli tarifler yapılamıyor. Çünkü çok fazla vakit alan bir tarif bu. Uğraştırıcı tarif. Bunu yaparsak diğer tariflere sıra gelmez. O yüzden yaptım, buzluğa attım. Misafirim geldiğimde çıkartıp ısıtıp ikram edeceğim inşallah. Sizler de yapıp buzluklarınıza kaldırabilirsiniz bu özel lezzeti. Kesinlikle çok özel bir lezzet. Size o dışının çıtırlığını, kıyırlığını, o tel tel ayrılışını detaylı bir şekilde göstereceğim. Evet, bu şekilde tepsiye dizdikten sonra da üzerinden şöyle bir geçmenizi tavsiye ederim. Fırın kağıdı serdim veya yağlayabilirsiniz tepsinize. Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarını sürüyorum. Bu tepside susam kullanmadım ama ikinci tepside görmüş olduğunuz gibi 5 tane daha ketemiz var. Onları pişirirken de üzerine susam koymuştum. Bakın 180 derecede alt üst ayarda ketelerimi güzelce kızarana kadar pişirdim. Şimdi önce bir servis tabağına alıyorum. Ardından böyle elime alırken çok narin bir şekilde aldım. Çünkü böyle kıyır kıyır hemen böyle dağılacak gibi dışı. Net görünüyor mu bilmiyorum ama şimdi gösterirken içini dışını fark edeceksiniz ne demek istediğimi. Kış aylarında özellikle kete çok güzel gidiyor. İster kahvaltıda ister çay saati tariflerinize bakın. Tel tel ayrılıyor. Dışı çıtır çıtır. Çünkü çok güzel incecik açtık. Aralarına bol bol tereyağı sürdük. Çok lezzetli olmuştu. Kendimi tutamadım. 2 tane üst üste yedim, itiraf ediyorum. Bakın. Bir tanesini daha açacağım. Gerçekten şahane bir tarif. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde inşallah görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın.